Merhabalar. Beni tanımayanlar için ben Uğur Ceylan, avukatım. Bugün sizlere Suriye Savaşı'nın Türkiye'de konut piyasasına ve Türkiye borsasına, altına etkilerinden konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Suriye'de savaş bitti. Suriye'de artık yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzenin nasıl olacağı henüz belli değil. Ama haritaya baktığımızda Suriye'de üniter yapı biraz zora girdi gibi. Bu olayların ve gelişmelerin üzerine Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçici sığınmacılara artık ülkenize dönebilirsiniz dedi. Ve sınırlarımızda yoğun trafikler oluştu ve birçok insanın Suriye topraklarına gittiğini haber kanallarından duyuyoruz ve görüyoruz. Bu kadar insanın Suriye'ye gidebilme ihtimali bile ülkenin geleceği açısından umut verici. Çünkü biliyorsunuz İsrail ve Amerika'nın ülkemiz için düşündüğü bir takım emelleri var. Ve bu emellerin gerçekleşmemesi için oldukça güzel bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Suriyelilerin memleketine dönüş yapması konut fiyatları için güzel bir gelişme dostlarım. Eğer ki bu kadar insan ülkeyi terk edip Suriye'ye yerleşecek olursa konut fiyatları bir süre daha durağan olabilir. Bakın bu psikoloji topluma yavaş yavaş yayılmaya başladı. Suriyeli sığınmacıların sayısı resmi rakamlara göre 4-5 milyon civarında, gayri resmi rakamlar çok daha fazla. Bu kişilerin %50'si bile Suriye'ye dönüş yaparsa konut fiyatları ciddi anlamda rahatlar. Kira fiyatları düşer ve konut fiyatları biraz daha stabil kalabilir. Tabii ki bu durum konutunu almamış, yani ilk defa konut alacaklar için oldukça muhteşem bir fırsat doğuracak. Yani güzel bir şekilde zaman kazanmış oluyoruz dostlarım. Tüketiciler için artık para biriktirip konut alacak kredinin ya da katılım payının peşinatını biriktirmesi için daha fazla süresi olacak. Peki her il için durum bu şekilde olacak mı? Özellikle Hatay, Gaziantep gibi bölgelerde, yani sığınmacıların daha fazla olduğu bölgelerde geri dönüş olması durumunda konut fiyatlarının bir süre daha sabit olabileceğini düşünüyorum dostlarım. Çünkü konut arz ve talep ilişkisine bağlı. Giden insanlar kiralarından çıkacaklar ve gidecekler. Ya da ev aldılarsa bu evlerini satacaklar. Hatta araba fiyatlarını bile etkileyebilir. Neden etkileyebilir? Çünkü Suriyeliler artık ilan sitelerine de Suriyeli'den satılık diye araba ilanları koymaya başlamışlar bile. Ama şöyle bir durum var. Sonuçta orada bir düzen kurulmamış vaziyette. Hala insanlar gitse bile nerede kalacak? Yani bu bile belli değil. Bundan dolayı giden insanların ben önümüzdeki süreçte büyük bir kısmının geri geleceğini düşünüyorum. Ama orada biz eğer ülke olarak konutlar inşa edersek, ki muhtemelen bu ihale bize kalabilir, bu konutlara yerleşen insanlar Türkiye'deki evlerinden çıkacaklar ya da o evleri satacaklar ve oraya yerleşecekler. Şu an hala durum sıkıntılı olduğu için, yeni bir düzen kurulmadığı için geçici sığınmacıların çoğunun ben Türkiye'de devam edeceklerini düşünüyorum dostlarım. Ve gidenler de tam anlamıyla düzen kurulmadığı için oraya yerleşemeyecekler. Çünkü bu insanların oturdukları evler Türkiye'de. Yaptıkları işler Türkiye'de. Yine de büyük bir sığınmacı nüfusunun Suriye'ye dönmesi ihtimali bile konut fiyatlarının sabit kalması, yani çok fazla artmaması için yeterli bir sebep aslında. Yani konut alacaklar için bir zaman kazanma, bir fırsat. Konut elbette ki Türk lirası bazında artmaya devam edecek arkadaşlar. Neden artmaya devam edecek? Çünkü Merkez Bankası'nın bir açıklaması var. Bu açıklamasında yavaş yavaş faiz indirimlerinin sinyalini vermeye başladı. Merkez Bankası dedi ki, sonuç olarak yakın döneme ilişkin göstergeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ediyor şeklindeki ifadesi faiz indirimlerinin artık yavaş yavaş gelmeye başlayacağı noktasında güzel bir gösterge. Benim kanaatim, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte konut fiyatlarının bir süre daha bu psikolojiyle, en azından bu psikoloji tersine dönene kadar ve Suriye'de sığınmacıların ne kadarının gidip gitmeyeceği belli olana kadar konut fiyatlarının bir süre daha sabit bir şekilde kalabileceğini düşünüyorum. Ama bu durum dediğim gibi normal şartlar altında. Genelde böyle savaştan çıkmış toplumlarda tekrar memleketlerine dönen insanların sayısı oldukça az oluyor. Giden kişiler çok az olursa konut fiyatlarını çok etkileyemeyebilir.
Ama şimdilik ben yabancıların gideceği beklentisiyle konut fiyatlarının bir süre daha böyle sabit kalabilme, yani çok fazla artış ivmesi yakalamayacağını düşünüyorum. Şimdi konut faslını geçelim, biraz da borsa kanadına bakalım. Bakın, burada söyleyeceklerim de çok önemli. Lütfen videodan ayrılmayın. Bu olaylar hafta sonu oldu. Bizim borsamız kapalıydı ve sonrasında borsamızda pazartesi günü açtığında çimento şirketleri efsane bir kazançla açtı. Bunun sebebi Suriye'nin en yakın komşusu Türkiye. Suriye yeniden inşa edilecek ilerleyen süreçlerde. Bu inşa edecek şirketlerde muhtemel olarak bizim şirketlerimiz olacak. Çünkü hem lojistik anlamda çok iyi konumdalar, hem de talepleri yetiştirebilecek kadar nitelikli olduklarını düşünüyorum. Çok güzel çimento şirketlerimiz var çünkü. Sadece çimento şirketleri değil, çimentonun yanında seramik şirketleri, demir şirketleri ve inşaatın yapılmasında etkisi olan her tür ürünü üreten şirketlerinde bu durumun etkisiyle biraz daha pozitif ivmelenebileceğini söylemek istiyorum. Ama şunu da unutmayın, çok sert artan kağıtlar çok da sert düşebiliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece çimento şirketleri buradan nemalanmayacak. Türkiye'den muhtemel olarak bir sürü işçi ilerleyen dönemlerde inşaatlarda çalışmak için Suriye'ye gidebilir. Bu durumda Türkiye'de inşaatlarda işçi sıkıntısına neden olabilir. Yani işçi maliyetleri Türkiye'de ilerleyen dönemlerde Suriye'nin inşa edilme sırasında biraz artacaktır. Koskoca Suriye'nin inşaatı kolay olmayacaktır dostlarım. Eminim ki Türkiye şirketleri Suriye'nin tekrar inşasında da büyük rol oynayacaklardır. Peki borsanın genel olarak yönünü nasıl görüyorum? Şimdi Suriye'deki iç savaşın bitmiş olması, artık yeni bir devlet düzeninin kurulacak olması, bizim borsamızın hala uygun fiyatlarda olması, geleceğin, yani önümüzdeki 5-6 senenin biraz daha umutlu olması sebebiyle borsamızın ben yönünün pozitif olacağını düşünüyorum ilerleyen dönemlerde. Tabii ki bu dediğim gibi bir 5-6 senelik süreçten bahsediyorum dostlarım. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü Suriye'deki mevcut siyasi durum gelecekte Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini bilemiyoruz. Sonuçta orada yeni oluşumlar var. Türkiye'ye düşmanlık eden oluşumlar da var. Türkiye'ye düşmanlık etmeyen oluşumlar da var. Söz konusu olacak bu oluşumlar nasıl oluşumlar olacak? Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'nin sınırı olacak mı, olmayacak mı? Hala kafada bir sürü soru işareti var. Türkiye'nin konumu itibariyle Suriye'deki mevcut siyasi düzenden en çok etkilenen ülkelerden birisi tabii ki Türkiye olacak. Bu yüzden temenni ediyorum ki Türkiye masada güzel bir kazanç elde eder ve en azından orada oluşacak oluşumlara karşı Türkiye sınırlarına ülkemizde misafir ettiğimiz bu Suriyeliler yerleştirilirse, Suriyeli sığınmacılar yerleştirilirse bu şekilde daha az hasarlı süreci atlatabiliriz. Şimdi genel olarak özetleyecek olursam dostlarım, kısa vadede ve orta vadede yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte borsanın yönünün yukarı olmasını bekliyorum. Bunun sebepleri borsanın uzun zamandır düşmüş olması ve bu kadar olumsuz gelişmelere rağmen daha fazla düşememiş olması. Yani savaşın bitmesiyle de bir toparlanma hareketlerini görüyoruz zaten. Ev fiyatlarına gelecek olursak Suriyelilerin gidişine bağlı olarak biraz daha bu seviyelerde kalabilir. Ama tabii ki Suriyelilerin ne kadarının gidip gitmeyeceğiyle alakalı bir durum da söz konusu. Eğer çok kişi giderse konut fiyatları hafif de olsa geri çekilebilir. Az kişi giderse sadece bu insanların gidecek olmasının vermiş olduğu psikolojiyle yine fiyatlar bir süre stabil kalabilir ama ondan sonra tabii ki yön yukarı olacaktır. Ama şunu da söylemiş olayım. Savaştan çıkılan ülkelerde halkın oraya dönmesi çok uzun zaman alıyor. Çünkü burada sığınmacılar düzenlerini kurdu, evlerine yerleştiler, evlerini kiralamışlar. Kimisi ev almışlar, kimisi dükkan almışlar ve burada ticaretleri dönüyor. Ama oraya gittiklerinde tamamen sıfırdan hayata tekrar başlamaları gerekecek. Bu nedenle buradaki sistemlerinden kolay kolay vazgeçemeyecekler. Çok net bu düzeni orada çok rahat bir şekilde kuramayacaklar. Bundan dolayı Türkiye ile hep bir bağlantıları olacağını düşünüyorum. Ama ev almamış, geçim sıkıntısı çeken Suriyelilerin oraya dönme ihtimali çok daha fazla tabii ki. Çünkü Türkiye'de hayat gerçekten pahalılaştı. Çok fazla kişi dönmese bile, yani çok fazla kişi Suriye'ye dönmese bile bu psikoloji nedeniyle, bu insanların döneceği psikolojisi nedeniyle ev sahipleri üzerinde bir psikoloji oluşacaktır ve konut fiyatlarına bu psikoloji yansıyacaktır. Çünkü ekonomi biliyorsunuz psikoloji işi.
Bu da konutu yeni alanlar için bir fırsat olacaktır. Yani güzel fırsatlar hala devam edecektir, doğacaktır. Birikim yapanlar için daha güzel fırsatlar olacaktır. Birikimlerini arttırabileceklerdir. Bundan dolayı konutlarını bir süre daha alma ihtimali artacaktır. Yani fiyatlar hızlı ivmelenmeden önce. Altın ve gümüş kısmına da gelecek olursam, biliyorsunuz altın kısa vadede biraz koştu. Bu nedenle dinleniyor ama son dönemlerde yine ataklarına başladı. Bu artışın sebebi Amerika'daki faiz indirimlerin gelme ihtimali. Normalde uzmanlar Haziran ayından önce faiz indirimi beklemiyorlar. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Piyasalar gelişmeleri erkenden fiyatlamayı sever. Çünkü bunun sebebi borsaların ve finans piyasalarının geleceğe gören yatırımcıların daha fazla kazanç sağlayacağı gerçeğidir. Ve bunun bir sistem olmasıdır aslında. Bu nedenle altın çok beklenen hareketini peyderpey yapıyor. İnişler çıkışlar elbette olacak. Bu inişler ve çıkışlar olmasa herkes kar eder dostlarım. Ama piyasa yapıcı herkesin kar etmesini istemez. Kendilerinin kar etmesini ister. Bu nedenle onlar gibi düşünmek zorundayız. Vatandaş zaten panik halinde olduğu için çok iniyor, hemen malını satıyor, çok çıkıyor, hemen malını alıyor. Bu mantıkla hareket ettiği sürece çok fazla kazanç sağlayamıyor, yani çoğu zaman da zarar ediyor. Finans piyasalarından bu şekilde zarar etmiş oluyor. Arkadaşlar ben burada size şunu söylüyorum. Sıradan bir insan gibi düşünmeyi bırakıyoruz artık. Beklentileri satın almayı öğrenmek gerekiyor. Borsalar beklentiler varsa o beklentiler gerçekleşmeden önce onu fiyatlamayı çok sever. O beklenti gerçekleştikten sonra bu sefer başka beklenti olur. Faizi indirdikten sonra bu sefer de faiz ne zaman artacak beklentisi olur arkadaşlar. Belli bir zaman sonra tekrar o beklenti fiyatlanır. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın, herhangi bir faiz indirimi yok şu an ama kripto paralar, özellikle Bitcoin için söylüyorum, uçtu gitti yani. 18 bin dolar seviyelerinden, dip seviyelerinden 6-7x yaptı. Bakın bunu öğrenmek zorundayız. Bazı şeyler fiyatlandığında, fiyatlar oturduğunda bu sefer tam tersi şeyleri fiyatlamaya başlayacak. Faiz indirimini değil de faiz arttırımını fiyatlamaya başlayacak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Yani hep beraber öğrenmemiz gerekiyor. En azından panik olmayalım, yani bilelim bazı şeyleri ki finansal özgür olalım. Bunları bilmek bizim için çok önemli. Çünkü her ay 5 bin lirayla 10 bin lirayla birikim yaparak bizim finansal özgür olma şansımız yok arkadaşlar. Sadece biz finansal özgür olabilmek için bu birikimleri yapıyoruz ya. O birikimlerin yanına bu birikimleri de güzel bir şekilde yönetmemiz gerekiyor ki finansal özgür olabilelim. Ben burada paranın nasıl yönetmen gerektiğini söylemiyorum. Nasıl yönetmen gerektiğinin mantığını anlatıyorum. Sen bu mantığı öğrendikten sonra zaten paranı güzel bir şekilde yöneteceksin. Ben buna inanıyorum. Sen beni izliyorsan, zaten örnek veriyorum Enes Batur'u ya da farklı vlogları izlemiyorsan, zaten sen bunun için çabalıyorsun ve doğru yoldasın. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve öğrenmeye çalışıyorsun. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Aynı zamanda videoya bir beğeni atın ki başkaları da bu videolardan yararlanabilsin. Biliyorsunuz YouTube biraz etkileşim işi. Etkileşim sağlarsanız daha fazla kişi bu videoyu görebilecek. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.